Şurada iskelet yatıyor. Şurada küçük bir küp görünüyor. Hemen onun ön tarafında bir tane de tas gibi bir şey var. Muhtemelen içinde hediyeler var. Aha işte başardık. Merhaba arkadaşlar, ben Defineci Yener. 2 video öncesinde size mezar açacağım demiştim. Boşluk moduyla tespit ettiğim mezarın olduğu yere gideceğim. Alan taramayı tekrar başlatacağım. Lidya dedektörün fokus alan tarama arkadaşlar elimdeki. Antenleri açıyorum. Üstteki vidayı havaya kaldırdım. Bu havada olduğu zaman boşluk modunda boşluk araması yapıyor. Bizim bulduğumuz mezar hediyesiydi. Evet, şöyle birazcık uzaklaşalım o biraz önceki işlem yaptığımız yerden. Bu civarda bir yerde bir mezar olması gerekiyor mutlaka. Bu tarafa çekiyor arkadaşlar boşluk modunda. Bakın arkadaşlar, şu anda alan tarama beni bu istikamete doğru götürüyor. Biraz önce drone'la videonun başında drone'u kaldırmıştım arkadaşlar. Hatırlarsanız şu tarafa doğru bir yerde, şöyle gölgede durayım. Şu tarafta bir yerde bir kayalık bir yer tespit ettim drone'la havadayken. Sanırım oraya çekiyor olabilir. Benim çok uzamda değildi. En fazla 30-40 metre uzamdaydı. Çünkü antenleri uzattığımda şu anda beni bakın. Bir daha buradan kaldıralım. Bakın boşluk modunu o tarafa götürüyor. Şimdi burada alan taramayı hep beraber şöyle kaldıralım, izleyelim. Bakalım neler yapacak. Bu tarafa doğru istikamet alıyor. Şöyle hafif çapraz yukarı veriyor. Ama yaklaştı sanırım arkadaşlar mezara. Çünkü alan tarama kafa sallamaya başladı. Yani yaklaştığında böyle tepkiyi birazcık farklı vermeye başlıyor. Bakın şimdi. Hafif sağa sol yapıyor kafa ama istikamet burası. Şimdi buradan geçmek biraz zor olur. Şu aşağıdan şöyle bir dolanayım. Arka tarafa geçeyim. Orada bir daha bakayım alan taramayla. Şu çalıların hemen arka tarafından geldim. Buraya doğru. Burada bir şöyle bakalım alan taramayla. Biraz fazla dolandım ileri doğru. O yüzden geçmişiz sanırım. Buraya doğru devam ediyor. Evet. Nokta burası. Şimdi hemen antenleri kapatalım. Arkadaşlar şimdi bakın alan tarama burada kuvvetli bir şekilde dönüyor. Boşluk modu burası.
Burayı gösteriyor. Biraz rampada bir yer ama bakalım nasıl çalışacağız burada. Buraya şimdi görüntüleme cihazıyla bakalım. Zemin altı görüntüleme modunda bakacağım. Size bu videoda da GR3 Plus'ın yeni öğrendiğim bir özelliğini söyleyeceğim arkadaşlar. Hep beraber onu da hem test etmiş olacağız. Evet arkadaşlar, şimdi önce ilk etapta şuradaki çalıları bir temizleyeyim. Burayı bir açalım. Görüntüleme cihazıyla bakmak için kendimize uygun bir ortam hazırlayalım. Burayı bayağı bir açtım. Arkadaşlar, görüntüleme cihazıyla yeni öğrendiğim sistem, yapılması gereken çok etkili olan nokta şu. Arkadaşım dedi ki görüntüleme cihazıyla 3D zemin altı görüntüleme modunda bakmadan önce çapa ya da bir kazmayla, kürekle ilk önce dedi toprağı bir üzerine aç. Çimen, ot bir şey varsa bunu dedi kaldır. Ondan sonra çok hafif dedi toprağı böyle bir çapala. Yani toprağı bir havalandırmak babında. Şöyle manası şuymuş. Toprağı hafiften havalandırırsak eğer, yani toprağın altına göndereceğimiz sinyaller için toprakta ufak ufak ince ince boşluklar, yani böyle aralıklar, sinyallerin kolay gitmesini sağlayacak aralıklar oluşturuyormuşuz. O yüzden hani yapacağımız, şimdi göreceksiniz, beni izleyeceksiniz nasıl yaptığımı. Görüntüleme cihazıyla bir yere bakmadan önce zemin altı modunda şunu, yani şu anda yapacağımı yaparsak eğer daha tesirli olduğunu söyledi. Bu videoda hem onu deneyelim, hep beraber test etmiş oluruz, izlemiş oluruz, görürüz. Ne yapalım? Başlayalım. Bu video biraz zorlu olacak, yorucu olacak ama olsun. Bugün bitmezse yarın devam ederim. Bugün sabah erken geldim buraya, yetişsin diye. Güneş daha yeni doğuyor. Bu taraftan birazdan başlar artık güneş çıkmaya. Yetişsin diye arkadaşlar erkenden geldim. Başlayalım ufak ufak işimize, hep beraber izleyelim. Arkadaşlar, burası tamam. Şimdi görüntüleme cihazını, Conrad GR3 Plus'ı alacağım. Buraya bir zemin altı görüntüleme modunda bakacağım. Cihazı açıyoruz. 3B tarama modu. Soldan sağa N6, boy 4 yapalım. Çünkü dar bir kısım burası. Böyle başlayalım bakalım buradan. Arkadaşlar, mezarı çok güzel bir şekilde yakaladık. Bakın, malzemesi de mezarı da her şey net belli. Bu taktik çok hoşuma gitti. Buradan görünüyor mu? Şöyle yapalım. Bu taktik çok hoşuma gitti arkadaşlar. Önce temizliyoruz, çapalıyoruz, birazcık toprağı havalandırıyoruz. Sonra bakıyoruz. Ama dikkat edin arkadaşlar, çok fazla kazı yapmayın. Hafif havalandırın sadece. Ondan sonra. Şimdi şöyle ayarlayalım bunu. Değerlere bakalım. 96 boşluk veriyor. Kırmızı 171 veriyor. Oy. Arkadaşlar, mezarı görüyorsunuz mu? Bakın, çok güzel bir şekilde almış mezarı. İçeride güzel bir oda var. Görünüyor mu? Ekran nerede? Burada. Arkadaşlar, orada çok güzel bir oda var. Bu iş tamam. Derinlik 1.3 metre. Yani muhtemelen taban 1.3 metre. Tavan yüksekliği de 60-70 santimde olabilir.
Tabi biraz şaşabilir ama mevzu şöyle söyleyeyim. 1 metrede muhtemelen ben tavana geleceğim. 1,5 metre, 1,70 gibi de taban. Ben çünkü 50 santim yanılma payı bırakıyorum. 1,70, 1,80 gibi tabanı olacak. 1 metre gibi de tavanı olacak. Söylemedim. Neyse artık arkadaşlar, siz anlayın. Yani mezarın içi, ben mezarın tavanına 1 metre civarında yakınlaşmış olmam gerekiyor. Bakalım, buraya şimdi güzel bir kazmaya başlayalım. Arkadaşlar, güzel bir mezar yakaladık. Önceki videoda da söylemiştim zaten. İyi bir yer denk getirdik. Bakalım cihazlarımız da doğru mu değil mi birazdan bize gösterecek. Şöyle yapalım, bakın şimdi. Alan taramayı da bir daha çalıştırayım. Bakın arkadaşlar. Mezarın önemli noktası burası. Bakın, alan tarama burada çok güzel boşluğu tespit etti. Gördünüz mü? Bak, şurada biraz zayıflıyor sinyal. Bakın, burada biraz zayıflıyor. Mezarın içine doğru geldiğim zaman direkt çok kuvvetli bir şekilde dönmeye başlıyor arkadaşlar. Elimi de mümkün olduğunca sabit tuttum. Kamera da sabit. Her şey görülmüştür herhalde. Evet, fazla da vakit harcamadan, çok da heyecan yapmadan çalışmaya başlayalım. Değil mi? Survivor başlasın. Evet arkadaşlar, analizler tamam. Şimdi kazı zamanı. İşimiz zor olacak, uzun olacak ama pes etmek yok. Başlayalım mı? Arkadaşlar, beyaz toprak çıkmaya başladı. Bu beyaz toprak demek, bakın renk açıldı artık. Bu beyaz toprak demek doğru noktada olduğumuz demek. Yani burada mezarın olduğu kısım, burası daha önce açılmış, kapatılmış, net bir şekilde belli olmaya başladı. Yani bu en güzel ipuçlarından birisi.
Biz kazıya devam edelim. Bakalım neyle karşılaşacağız. Mezarda boşluğu tam şu kısımda. Şurada algıladı görüntüleme cihazı. Buradan yandan giriyorum. Duvara yandan giriş yapmam gerekir. Hiçbir zaman mezara üstten girilmez arkadaşlar. Boşluk aldığınız yerin hemen 30-40 santim yan tarafından başlayın kazmaya. Çünkü tepeden giremezsiniz. Niye? Kapak taşı olur, kalındır. Orayı kırmak, açmak çok zor olur. O yüzden yandan giriş yapın. Toprak olan yerden. Çünkü en son zaten buradan kapatılmıştır. Kazması da biraz kolay olur. İlk etapta biraz zorlanırsınız. Ağaç kökleri çıkar falan. Ama bir saatten sonra artık kolaylaşır kazması ve şu anda kolaylaştı. Ben şimdi burayı biraz çukuru genişleteceğim. Şuradaki çalıları biraz daha açacağım. Buradan böyle aşağı doğru ineceğiz. Ondan sonra da mezara doğru gireceğiz. Mezar tam şu kısım. Arkadaşlar video uzun sürecek. O yüzden dinlene dinlene, mola vere vere yavaş yavaş kazıyorum. Ama bitmeyen iş yoktur. Başlamak bitirmenin yarısıdır arkadaşlar. Yarısı bitti diyelim mi? Oh. Yani tahminen 1 metre kadar daha kazarım. Ondan sonra artık biraz daha genişletmeye başlarım. Şu tarafa doğru yavaş yavaş geçmeye başlarım ki mezarın duvarına rastlayalım. Evet.
Arkadaşlar bakın, yaklaşık 70 santim duvara geldim. Şuradaki toprağı biraz daha boşaltayım. Şurayı parçalayacağım ondan sonra. Öğlen sıcağı da başladı. Bakalım ne yapacağız. Hoppa! İçeride neler var neler. Arkadaşlar yakından görmeye hazır mıyız? He?
Arkadaşlar giriş tamam. Hazır. Şimdi kamerayı şuraya bir yere sabitleyeyim. İçeriye girelim. Şurada küçük bir küp görünüyor. Hemen onun ön tarafında bir tane de tas gibi bir şey var. Muhtemelen içinde hediyeler var. Şurada iskelet yatıyor. Şimdi içeri gireyim. Hep beraber yakın çekim izleyelim. Arkadaşlar kemikler burada. Ortalık bayağı bir karışmış. Hangisi? Küp mü? Yoksa bu sunum tabağı mı? Önce şunu alalım. He? Yapışmış çıkmıyor. Oh çıktı. Oh. İşte. Şöyle bir bilezik. Bu ne? Yüzük. Wow. Bu ne? Bu değişik bir şey. Bunlar ne? Küpeler olabilir. Küpeye benziyor. Yani arkadaşlar bir kadın mezarı. Oo, bakar mısınız? Ne renk? En sevdiğim renk. İşte bu. Bakın. Bakın şuna. İşte sarı. İçini süslemesi çok güzel ama şöyle bir temizlemek gerekiyor. Neyse bunları dışarıda birazdan güzelce temizleriz. Bu ne? Bu yüzük. Şuna bakın. Üf, ne hale gelmiş senelerce. Bakır mı? Bu ne acaba? Aha, bronz. Bunlar galiba küpe. Aha, üzerinde taşları var. Aa, sarı. Küpeler sarı arkadaşlar. Üzerinde süslemeler var, taşlar var. Değerli taşlarla süslenmiş. Bu da onun eşi muhtemelen. Nasıl? Şu ne acaba? Antik piercing. Ay çok güzel ama. Aha, bu gümüş galiba. Gümüş galiba parlıyor. Gri gri. Şu bilezik. Vay. Bakın. Bu ne? Aa, bir şey var burada. Uf, bayağı ağır bu ha. Bu da gümüş galiba. Oksitlenmiş ama. Evet. Şöyle bir şey. Şimdi bunlara dışarıda bakacağız tek tek. Hiç merak etmeyin.
Evet, sıra geldi küpe. Aa, yapışmış. Of, ayrıldı, tamam. Of, çok ağır arkadaşlar. Oy 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 oy, şu ağırlığa bakar mısınız? Ağır olmasının sebebi ne biliyor musunuz? Bakın şimdi. Sarılar döküyor. Of, paralara bak, paralara. Lan başka bitti. Üf, arkadaşlar. Paralara bakar mısınız? Çok iyi. Sarı. Üsttekiler parlak, aşağıdakiler birazcık kararmış. Bunlar da sarı, hepsi sarı. Ses geliyor mu arkadaşlar? Şıkır şıkır. Şunu da böyle alalım. Evet. Şimdi pointer'ımızı gezdirelim bakalım. Tam şurada bir şey var. Hop. Aha. Bir şey daha var burada. Buraya koyalım, başka var mı? Arkadaşlar, operasyon tamam. Şu kadar malzeme. Çok güzel. İkisi de ağırlığı çok iyi. Şimdi bunları dışarı bırakalım. İçerisi çok sıcak. İçeridekini fazla rahatsız etmeyelim. Size şöyle bir yakın çekim yapayım şimdi. Ondan sonra dışarıda malzemeyi tekrar inceleyelim. Oh.
Olay bu. Arkadaşlar. Operasyon tamamdır. Şimdi dışarıda ışıkta malzemeleri güzelce bir inceleyelim bakalım. Ne var ne yok görelim. Evet. En son çıkan iskeletin kafasının böyle sağ tarafındaydı. Bu da sarı. Hoppa işte. Güzel bir sarı. Sarı neydi arkadaşlar? He? En sevdiğim renk. Gel bakalım sen böyle. Vay. Şu ne? Bu gümüş. Bu bilezik. Bu bakır galiba. Şunlar küpeler. Bunları nasıl temizleyeceğiz? Çok fena. Toprak, oksit her şey üzerine birikmiş. Bakın yüzüğe. Yüzük güzel. Çok büyük bir yüzük ha. Şu ne olduğunu anlayamadım. Üzerinde bakın şöyle çok güzel işaretler var. İşlemeler var. Bu bronz. Renginden belli. Böyle bir gümüş. Muhtemelen bu da kolye. Kolye ucu olabilir. Bakın. Bu da sunu tabağı. Değerli eşyaları bunun içine koymuşlar. Bu ne? Bu da küp. Bir küp dolusu para. Paralar, sarılar. Şunlara bakın. Oy oy oy. Bakın arkadaşlar. Bu biraz altta kalmış herhalde. Sapsarı. Belli. Şunlar biraz kararmış yukarı duranlar ama bunları sildiğimiz zaman bunlar çıkıyor sarı sarı. Bakın. Sarı sarı çıkıyorlar. Şunu temizleyelim. Evet. Bakın şimdi. Gördünüz mü? Nasıl arkadaşlar?
Malzemeler çıktı değil mi meydana? Evet, olay bu. Bakın küpeler nasıl? Şimdi daha güzel. Daha net belli. Arkadaşlar, bir mezardan çıkanlar. Bayağı bir zengin. Evet. Çok zor oldu benim için. Yani video çekerken, izlerken size ne kadar kolay geliyor bilemem ama gerçekten çalışması çok zor, çok yorucu. Ama sonuca ulaştığımızda tabii ki bütün yorgunluk hepsi gidiyor. Evet. Sergimizi bitirelim yavaş yavaş. Arkadaşlar bakın. Tam şurada giriş malzeme burada. Ben de buradayım. Evet. Yorumlarda da bana söylemek istediğiniz bir şey varsa söyleyebilirsiniz. Güzel bir çalışma oldu. Böyle videoların devamı gelmesini istiyorsanız beni takipte kalın. Yakın zamanda tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.